Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün otostopla gelmiş olduğumuz Kuala Lumpur'daydık. En son biliyorsunuz Kuala Lumpur'dan otostopla çıkıp kuzey doğusuna doğru geldiğimiz Kelantan şehrindeyiz. Bu taraflara daha önce gelen gezginleri biz görmedik. Yani YouTube'da, Instagram'da vesairede araştırdık. İşte Malezya'da nereler gezilir? Başta işte Malezya'da gezilecek yerler Kuala Lumpur, Penang, Langkawi, Ipoh gibi böyle bilindik belli başlı şehirler çıkıyordu. Biz sağ taraftaki şehirleri, yani şu anki bulunduğumuz lokasyondaki şehirlere kimsenin gelmediğini gördük ve hem buraları merak ettik hem de insanların neden buraya gelmediğini, gezginlerin neden buraları gelip gezmediğini merak ettik. Ve otostopla bizi bu taraflara doğru çıkarttı zaten. Biz normalde Kuantan diye bir şehire gitmeye niyetimiz vardı. Fakat otostoptaki Harun abimiz, tırcıyla geldik. Harun abimiz bu taraflara geliyordu. Kelantan'a geliyordu. Biz de Kelantan'a geldik. Kelantan'ın Kotambaru isminde bir eyaletindeyiz. Ve biz buraya geldiğimiz zaman şaşırdık. Çünkü sokaklarda insanlar yoktu. Gece vakti geldik. Çok sakin ve çok sessiz bir şehirdi. Sebebini algılayamadık. Dedik ki acaba hani gece olduğundan dolayı mı insanlar evlerine çekilmiş durumda? Gündüz tekrardan sokağa çıktık. Fakat tekrardan şimdi şöyle göstereyim. Çok fazla araba var. Çok fazla dükkan, çok fazla kafe var. Fakat insanlar sokaklarda değil. Bunun sebebini algılayamadık. Şu anki bulunduğumuz bölgenin çok büyük bir bölümünü arkadaşlar bu arada Müslümanlar oluşturuyor. Çinlilere vesaire rastlamamız çok mümkün değil. Çünkü çok büyük bir bölümü Malaylardan oluşuyor. Bunu zaten çok bariz bütün dükkanlardan vesaireden her yerden anlayacaksınız. Her yerde cami var. Bunu zaten çok net bir şekilde hissedeceksiniz. Çok güzel bir şehir aslında. Biz şehri çok sevdik. Fakat yani çok uzun bir süre kalınacak bir yer değil. Böyle 2-3 gün kalıp daha sonrasında gidebilirsiniz. Fakat şöyle bir durum var. Biz 2 gündür buradayız. Ve artık sıkılmaya başladık. Şimdi kaldığımız hosteli değiştireceğiz. Birazdan kaldığımız hosteli görüp daha sonrasında şehre inip şehri biraz gezeceğiz. Ve biz büyük ihtimalle bir gece daha kalıp ondan sonra Tayland'a geçmeyi planlıyoruz. Tayland'da buradan otobüsler çok ucuzmuş. Biz onu öğrendik. Dün gece sorduk. Ortalama 3-4 ringgit dediler. Bence gerçekten çok ucuz. Çok uzak değil bu arada. Sınıra çok yakın bir bölgedeyiz. Şimdi ilerliyoruz. Kaldığımız hosteli göreceğiz. Ondan sonra da şehri biraz gezeceğiz. Bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Şöyle motorları görmüşken de şunu belirtmek istiyorum. Kelantan şehrinde Kotambaru'ya gelirseniz burada motor kiralama imkanınız yok. Biz motor kiralarız düşüncesiyle geldik. Fakat burada kesinlikle hiçbir yerde motor kiralayamıyorsunuz. En yakın böyle motor kiralayacağınız bölge güneyde kalan 3 saatlik bir mesafede kalan bir şehir. Onun dışında burada motor kiralamanız mümkün değil. Fakat her yerde motoru görebilirsiniz. Nasıl bir yere geldik abi ya. Bizim ilk geldiğimiz zamanki kaldığımız hostel direkt şehir merkezindeydi. Burası haritada 20 dakika yürüme mesafesi gösteriyordu. Fakat 20 dakika yürüdükten sonra şehirden çıktık. Ve şöyle bir lokasyona geldik. Şöyle etrafı göstereyim. Hep eski evler. Ve sanırım kalacağımız yer bu soldaki bina. Emin miyiz burası olduğunu? Hostel kapalı çıktı. Şaka gibi. Lokasyonda gözüken yer kapalı çıktı. Arka sokağa falan bir bakalım mı? Şaka gibi. Biz rezervasyonu yaptık. Herhangi bir sıkıntı vermedi. Yakın zamanda konaklayanlar da olmuş. Böyle eski evlerin oluşturduğu bir sokak burası. Böyle çıkmaz sokağa geldik. Hemen sol taraftaki bina gözüküyor. Fakat kapalı. Ne yapacağız? Arka sokağa falan mı bakalım? Soldan mı sağdan mı? Sokaktan girmek ayrı bir dert. Şuradan bir bakalım. Aynen, bu sokak böyle dönüyor buraya. Şu sarı bina olabilir. Arkadaki de olabilir. Arka sokağa doğru ilerliyoruz.
Arkasında hemen sarı başka bir bina var. O da benziyor fotoğraftakine ama. Şimdi yağmurda burada renk kalırsak çok iyi olur. İşin aksiliği geldiğimiz günden beri hiç böyle yağmur belirtisi olmadı. Zaten dedik ki ne güzelmiş hava. Bir de şimdi çantalara yüklendik, sokakta kaldık. Hava kara bulutlu. Sabahtan beri yağmur çiseliyor. Burası mı acaba? Evet, burası. Hemen arka sokağında çıkartmış bizi. Onu yanlış görmüşler ya. Aynen burası. Hello. How are you? Underneath? Gökhan. Can. Can Yücel. Can Yücel. Turkish name. This one? Jan Yes. Yeah. Okay, sir. And now for our check-in time is about 2 o'clock. Okay. Okay. But right now the room is not ready yet. Okay. Okay. Maybe you can put your stuff here first, and then you can go eat first, and then until 2 o'clock you can come and then go into your room. Okay. Terima kasih. so much. Okay, sama-sama. Your bag can put over there. Ben onu falan yeni Saat 2'de check-in saati. 2'de girebiliriz. O da temiz değilmiş, henüz hazır değilmiş. Bu ekipman çantasını yanıma alacağım. Bunlar da sırt çantaları. Bunlar çalınsa da çok önemli değil. İçinde eşyalar var. Bunları bıraktık buraya. Biz şimdi kahvaltı falan yapacağız. Etrafa bir bakınalım. Kapalı hostel diye korktum açıkçası. Çünkü şehirden bayağı uzaklaştık. Böyle şey havası verdi bana. Sanki Kuşadası'nda böyle Kadınlar Denizi'nden çıktım. Bu minibüs durağı var. Denizi sırtımıza verdiğimiz. Denizi sırtımıza verdiğimiz zaman Kadınlar Denizi ve sağ tarafta bir lokasyon var. Orada böyle peş peşe sıralı villalar falan var. Öyle bir vibe verdi bana. Tabii bunlar villa mı değil mi emin değilim ama çok villa havası da yok. Daha çok eski yapılar. Şimdi bakalım. Bakalım ne yiyeceğiz. Bu da bizim en büyük kabusumuz. Kahvaltı, yemek vesaire. Bunlar. Böyle devamlı kendimi aç hissediyorum. Hiçbir şekilde kendimi doymuş hissetmiyorum ve her sokak çıkmaz sokak. Hello. How are you? You from here? Hah? You from here? Mari ni petani. Yeah. Yeah. Terima kasih. Thailand. Burada şöyle bir durum var. Bunlarla ben çok iyi anlaşıyorum. Çünkü bunlar da benim gibi İngilizce bilmiyorlar. Daha çok Malayca konuşuyorlar. Yani onu belirtmek istiyorum. Bu şehrin genelinde böyle. Yani İngilizce çok net konuşamıyorlar. İşte bu tarz otel, hostel vesairede çalışan, rezervasyonda duran arkadaşlar yine bir tık İngilizce biliyorlar ama yerli halk kesinlikle bilmiyor. Onu belirtmek istiyorum. Ben de İngilizce bilmediğim için zaten çok iyi anlaşıyoruz o konuda. O yüzden gönlüm rahat. Şimdi hemen arka sokakta bulunan caddeye geldik. Burada bir şeyler yiyeceğiz. Bu arada Kuala Lumpur'da biz şeye çok alıştığımız için, böyle yüksek binalara alıştığımız için bize burası biraz garip geliyor. Çünkü çok yüksek binalar yok. Binalar daha çok işte şu şekilde 2 katlı, 3 katlı binalar. İşte en yüksek binası bu. Şehrin genelinde böyle bir durum hakim. Çok yüksek binalar yok. Şimdi A7'lere ve şey sıkıntısı var burada. Market sıkıntımız var. Daha önceki kaldığımız hostelin etrafında en yakın yer 7-Eleven'dı. O da 10 dakikalık bir mesafedeydi. Yani devamlı market için yürüyüp duruyorduk. Zaten 10 dakikada gördüğünüz gibi hani şehri çıktık şu anda.
Şöyle göstereyim. 7-Eleven başka marketleri de tabelalarından dolayı tanıyamıyoruz. Öyle bir sıkıntı var burada. Gerçekten çok büyük bir market sıkıntısı var. Şimdi karnımı doyurmak istiyorum artık. Doymuyorum. Lütfen birisi benim üzerime artık kahvaltı atsın ya. Kahvaltıyı özledim. Yemin ediyorum kahvaltıyı özledim ya. Her sabah kahvaltıda pilav ve vesaire, yani bilmediğim bir ton yemek yiyorum ve hiçbir şekilde karnım doymuyor. Ekmeği bandıra bandıra yumurtaya, sucuklu yumurtaya, menemene batıramıyorum ya. Yemin ediyorum kafayı yemek üzereyim ya. Az önce size şehirde böyle Çinlilerin çok az olduğundan falan bahsettim ya. Çinlilerin nereye geldiğini buldum arkadaşlar. Bu bölgede bu bölgenin %90'ı diyebilirim Çinli, Çin restoranları vesaireler var. Büyük ihtimalle Çinliler merkezde değil, bu taraflara daha çok yönelmişler. Ve bu taraflarda hayatlarını idame ettiriyorlar. Çünkü her yerde Çin lokantası var ve artık Çinli görmeye başladık. Ve etrafta az önce yine bahsettiğim gibi böyle çok fazla dini simge, amblem vesaire bunlara da denk gelmiyoruz. Daha böyle kendi kültürlerini yansıtmak için daha çok Çin kültürünü yansıtıyor ve Çin kültürüne daha çok hakimiz burada. Ve biz hala kahvaltı yapacak bir yer bulamadık. Hostelden çıktık, ortalama 10 dakikadır falan yürüyoruz. Ve ancak şöyle bir ana caddeye geldik. Ve bu caddede yiyecek bir şeyler bulabilecek miyiz? Bilmiyorum. Dataran Chen Hall diye bir cadde. Ne yiyeceğiz? Yiyecek hiçbir şey yok ya. Nasıl kandar yazıyor bak orada. Bakalım. Yani şu anda artık ne bulursak yiyelim kafasındayım. Ben değilim abi. Asya'daki tane bulursak yiyelim, moduna girmem ben. Neden? Yok. Hiçbir şey bulmam, yemem daha sağlıklı. Bir şey için yani. Akıl sağlığım için. Gerçekten öyle ama yani. Şöyle küçük bir dükkan bulduk ama bunda da bir şey yiyebilecek miyiz bilmiyorum. Belki şey varsa en azından durdu. Yani evet. Malezya'dan, Kuala Lumpur'dan en azından alışık olduğumuz lezzetler var. Malay restoranı abi. Hello. Böyle tavuklar vesaireler var. Çok güzel gözüküyor. Balık ben burada hiç yemedim. Yemeyi de planlamıyorum açıkçası. Yumurtalar da bekleye işleri sapsarı olmuş. Var mı bizim çıkıp soslar? Noodle mı yiyelim? Var mı? Bir de bilmiyorum. Başına Naskandar yazmışlar, o yüzden emin değilim. Skandar ne oluyor? Ayam goreng falan mı düşünüyorlar? Öyle değil miydi adı? Bilmiyorum. Noodle have noodle? Noodle? No. Okay. Bizim sos bildiği görünüyor. Rice only, okay. Ha, pilav yiyeceğiz ya. Şu değil mi? Ah, okay, no. Noodle'lar bu şekilde poşette satılıyormuş. Is it sweet or okay? Sweet or spicy? Sweet? Sweet. Okay. One rice. Two rice. Two rice. Yeah. Bu soslar ya. Bu da en basiti pilav ve üstüne sos atmak. Az önce söylediğim gibi her sabah kahvaltımızda neredeyse bunu yiyoruz. And sos. Sauce. Yes. Chicken? Yes, chicken sauce. Which one? No chicken. No Sauce. chicken. Sauce Yeah. only. Sauce only. Yeah. And then? Little. Yeah. Okay. Terima kasih. Okay. Just like that. Terima kasih. Bu sabah kahvaltı. Ve ben artık karnımı doyurmak istiyorum.
Yemeğimi yiyeyim, tekrar döneceğim. Sonunda kahvaltımızı yaptık. Yine doymadığımız ve lezzet alamadığımız bir gün oldu çok şükür. Ve şimdi hostele doğru ilerliyoruz. Check-in yapacağız. Bakalım nasıl bir oda bizi karşılayacak. Yani biz normalde pilav ve bir tane tavuk sosu var. Can özellikle onu çok seviyor. Tatlı bir sos. Acı değil. Çünkü genelde sosları buradakiler çok acı. O sos tam bizim damak zevkimize göre. Aslında sevme olayı değil de yani yiyebileceğiniz öyle çok fazla yemek yok ya. Hani nasıl diyeyim sana? Şimdi sabah uyandın, sabah evde bile kahvaltı yaparken yiyebileceğin şeyler sınırlıdır ya. Çok iştahın olmaz falan. Aynen. Burada çıkıyorsun, restoran bulman lazım. Restoran bulmak burada olay zaten. Buldun. Çin restoranı var, bilmem ne, Tay restoranı, onlar arasından Malay ya da Hint restoranı bulacaksın. Sabah onlarınki biraz daha gidiyor çünkü. Daha bizim Onu damak buldun. zevkimize yakın gibi. Onu buldun. Bunlarda var milyon çeşit yemek. Yani her biri aynı yemeği farklı yapıyor. Bizdeki bir standart oturmuş da değil. Gidiyorsun bir de daha önceden yediğin lezzete yakın bir şey arıyorsun. Hepsinin görseli Aynen. de farklı her restoranda. Lan buldun. Hadi o da tamam. Alıyorsun. İçinden ne çıktı da belli değil. Hepsinin tadı da farklı her restoranda yediğimiz. Yeter lan. İsyan ediyorum. İsyan etti Can. Hostele check-in yapmamız için henüz daha bir saatimiz var. Şöyle bir hosteli gezelim. Hemen girişinde şöyle göstereyim. Hemen içeri girdik. Sol tarafta böyle bir küçük mutfak yapmışlar. Sıcak su ve soğuk suyumuz var. Bu gerçekten hostellerde büyük bir nimet. Bunu kesinlikle her gittiğimiz hostelde arıyoruz. Sanırım buradan arka bahçeye doğru ilerliyor. Bakalım arka bahçesinde ne var? Böyle bir alan yaratmışlar. Şurası gölgelik. Kesinlikle Malezya'da en çok ihtiyacımız olan şey gölgelik. Böyle güneşlerde kaldığımız zaman gerçekten sıkıntı. Bu arka bahçeyi aslında böyle güzel dizayn edilse çok daha verimli kullanılabilirmiş. Şöyle bir alan var. Bence burası çok daha böyle güzel dekore edilse çok daha güzel değerlendirilebilirmiş. Arka bahçe sanırım fotoğraflardan daha böyle farklı gibi duruyordu ama şu anda beklentimi bayağı yerlere düşürdü. Oda nasıl? Onu merak ediyorum. Bölge sessiz, sakin bir bölge. Ve burada çok fazla denk geleceğimiz bir tabela. Hem hayvan girmek yasak diyor. Onun yanı sıra burada Malezya'nın genelinde, metrolarda vesairede durian diye bir meyve var arkadaşlar. Çok pis kokuyor ve bu genelde buralarda yasak. İşte metroda vesairede buralarda yasak. Bu tabelayı da çok sık karşılaşmış oluyoruz. Tadının yiyenler çok güzel olduğunu söylüyor. Fakat ben yemedim. Yemeyi planlamıyorum. Çünkü bu kadar uyarı varsa ben ona bir dikkat ederim abi. Orada ben bir dururum önce. Ön duvarımı çekerim. Duvarımı çekerim ve onu ön yargılı yaklaşırım. O yüzden onu denemeyi planlamıyorum. Gönlüce kokmaz. Uh, 34. 30? 34. 34, okay. Terima kasih. Sama-sama. Minum? Ya, Ini apa? cheese. Okay. Terima kasih. Ya, terima kasih. Okay. The floor a little bit sticky because we just got mop it. Yeah. It got a little bit sticky. Okay. Okay. If you want to we mop once again, just tell me. Okay. 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 Terima kasih. Böyle bir oda arkadaşlar. Bir tek kişilik yatak. Hatta 3 tane tek kişilik yatak diyelim. Hemen burada
Tuvalet ve banyosu var. Penceresi de hemen dışarıyı görüyor. Şimdi odamıza geldik ve yerleşeceğiz. Eşyalarımızı yerleştireceğiz. Ondan sonra da birazcık şehri gezelim. Evet arkadaşlar, şimdi size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Ben yine dünyanın öbür ucunda böyle bir Vossos buldum. Yine dayanamadım. Hemen çekime başladım. Çok iyi duruyor ya. Eskimiş paslanmalar var fakat çok iyi duruyor. Şöyle tabii ki de sağdan direksiyonlu. Biraz bakıma ihtiyacı var ama tabii ki de ben yine kendimden geçtim. Evet, gördüğünüz gibi Vossoslar dünyanın her yerinde. Burada da sahibi burada. Kendisiyle tanıştık. Kendisi burada otoparkçı. Hello. How are you? I'm good. This you? Yes. Yeah. I like my have in Istanbul. Yours is Same car, yeah. yeah, but yours is nice. Yeah, More nice, very yeah. nice. Very Yeah, nice. terima kasih. Evet, gördüğünüz gibi Vossoslar dünyanın her yerinde. Bakıma ihtiyacı var ama bayağı bir bakıma ihtiyacı var. Şöyle göstereyim. Paslanmalar mevcut. Buralarında falan yine paslanmalar mevcut. Tabii ki de bunlar bir Vossos sever için çok da mühim teşkil etmiyor eğer yaptıramıyorsak. Döşemeleri falan gayet iyi ama. Yaklaşık bir 20 dakikalık yürüyüşün ardından şehir merkezine geldim. Hava çok sıcak, gerçekten çok yoruldum. Şimdiki kaldığımız yer biraz uzakmış fakat gerçekten çok ucuz. Biz şu anda günlüğünü 2 kişi 34 ringgite veriyoruz. Bu da ortalama kişi başı 17,5-17 ringgite geliyor. Gerçekten çok ucuz. Şu anda otobüs terminalindeyim. Buradan otobüslere binip farklı bölgelere doğru gidebiliyorsunuz. Burayı neden gösteriyorum size? Çünkü biz buradan otobüslere binip Tayland sınırına doğru gitmeyi planlıyoruz birkaç gün içerisinde. Eğer motor kiralasaydık biz burada gezmeyi planlıyorduk. Çünkü gerçekten tam böyle motor kiralayıp gezilebilecek bir bölge. Hello! How are you? Give you I don't Thailand we same. Why go back? Why go? I'm here. Okay. I am here, yeah. Where are you from? I come from KL. Kiel. Oh, I like Kiel. Okay. I'm coming Kiel. Yeah, 2 days ago. Yeah. See you. Okay. Terima kasih. Okay. Buradan otobüslere binip çünkü şu anda biz Tayland sınırına çok yakınız. 1-2 saatlik bir yolculuğumuz olacak. Birkaç gün içerisinde işte Tayland'ı geçmeyi planlıyoruz. Buradan bineceğiz. Ve geçen gün bir abiyle görüştük burada. Gece vakti geldiğimizde burası kapalıydı. Fakat bir tane taksici abi dedi ki buradan Tayland sınırına kadar 3 ringgite götürüyorlar. 3 veya 4 ringgite. O da çok ucuz. Dedi ki eğer isterseniz ben sizi taksiyle bırakabilirim ama taksi çok pahalı. Ortalama 50 ringgite falan götürüyor. O da pahalı. Eğer motor bulamazsak, kiralık motor bulamazsak büyük ihtimalle birkaç gün sonra biz bu şehirden çıkarız. Çünkü yani yürüyerek şehri gezmek çok zor oluyor. Ama motor olursa bu şehrin yani tadından yenmez. Çünkü hostele de çok az bir para veriyoruz. Motorlar da genelde uygun fiyatlı oluyor ama bu Kota Bharu çevresinde hiçbir şekilde motor bulamıyoruz. Şimdi merkezde çok büyük bir pazar alanı var. Ben onu göstermek istiyorum size. Şimdi şöyle şu arka tarafa doğru bayağı bir uzuyor ve şöyle gördüğünüz gibi şu yolun başına kadar uzuyor. Kocaman bir alanın içerisinde kurulmuş büyük bir pazar var. Şimdi oranın içerisine girip orayı gezdirmek istiyorum size. Yani ben gördüğüm zaman çok şaşırdım buraya çünkü çok büyük bir pazar alanı.
pazarın etrafında bu şekilde kuyumcular vesaire var. Bu alanda, bu bölgede çok fazla kuyumcu var. O benim çok dikkatimi çekti. Şuradan girebiliriz. Burada yok yani bir sürü çeşit var. Sorry. Burası 3-4 katlı bir pazar alanı. Yani rengarenk duvarları var. Çok hoşuma gitti. Şimdi üst katlara doğru çıkıyorum. Kat kat bölümler var. Bu katta, yani 3. katta böyle daha çok kadın giyim üzerine dükkanlar mevcut. Yani bu kat pek bana hitap etmiyor. İnsanlar zaten böyle yüzüme garip garip bakıyorlar. Ama ben video çekmek için yukarı doğru çıktım. Oradan bir sinematik görüntü alırım diye düşünüyorum. Hello. Evet, şöyle. Bu bıçaklar burada bayağı ünlü. Eskiden bu bıçaklarla burada savaşlar falan yapılıyor. Duvar fotoğraflarında falan da çok fazla kullanılıyor. Oradan anladığım kadarıyla kullanım amaçları bu daha çok. Hello. Veya burada da bir sürü ürün bulabilirsiniz. Yüzükler çok iyi duruyor yani bunlar. Yine burada da doğal taşlar var. Şimdi şöyle göstereyim. Kuyumcular gördüğünüz gibi çok fazla, her yerde kuyumcu var. Burada altına çok değer veriliyor. Sanırım bütün yatırımlarını altın üzerine yapılıyor. Altın üzerine yapıyorlar. Yani pazarın devamını gezmek istemedim. Videoyu komple pazarla bitirmek istemedim. Şimdi daha böyle nehir kenarına doğru gitmek istiyorum. Nehir kenarında çekim yapmak istiyorum şu taraftan. Kotobaru'ya gelirseniz çok fazla gezmek için çok fazla bir vakte ihtiyacınız yok. Kısa bir sürede bütün şehir merkezini gezebilirsiniz. Burada şöyle bir geçiş var ve buradan ilerleyeceğiz. Camiler vesaireler var fakat belli bir saatte çoğu yer kapanıyor. Ben o yüzden kapanmadan yetişmeye çalışıyorum hepsine. Burada da yine böyle seyyar satıcılar bulabilirsiniz. Yine doğal taşlar var. Yani burada çok garip bir şey var. Biz böyle sabah erken saatte çıktığımız zaman henüz dükkanlar açılmamış oluyor. Öğlen dışarı çıktığımız zaman sokakta insan olmuyor. Çok fazla dükkan olmasına rağmen çok fazla insan göremiyoruz. Böyle kalabalık bir şekilde. 3'erli 5'erli insanlar ancak görebiliyoruz. Böyle topluluk halde insan göremiyoruz. Ayrıca akşam 6 dediğiniz zaman da bütün her yer tekrardan kapanıyor. Bir gece pazarı var. Gece pazarında yine böyle işte çıkıp sokak lezzetlerini deneyebileceğiniz bir yer var. Orada insanları görebiliyorsunuz. Onun dışında yani böyle sokak çok sakin, çok sessiz. Tabii ki de her yerde cami vesaire var. Çok sessiz, çok sakin bir şehir. Şimdi nehir kenarına doğru ilerliyorum. Nehir kenarında birazcık gezeceğiz. Yani gelebileceğiniz, burada aktivite yapabileceğiniz yer orası var. Orada da böyle çok güzel aslında mekanlar var. Fakat orası da böyle çok beklediğim gibi bir kalabalık değil. Yani hiçbir şekilde böyle kalabalık yok. Çok fazla kafe, dükkan, iş yeri, işletme inanılmaz çok var. Kuala Lumpur gibi bir yerde bile
mesela kafe kültürü yoktu. Kafe yoktu. Fakat burada neredeyse her yerde kafe görebilirsiniz. Yani şehire çok bakmışlar. Şehir çok güzel, çok özenle yapılmış bir şehir. Fakat yani sokakta insan yok. Böyle bir yer Penang'da olsaydı çok fazla kalabalık olabilirdi. Keşke bu yapılar Penang'da olsaydı. O zaman daha fazla değerli olabilirdi. Bakın burası da mesela Kota Bharu'nun en önemli simgelerinden bir tanesi. En önemli meydanlarından bir tanesi. Fakat işte gördüğünüz gibi şurada Vostos gördüm. O Vostos'a yetişebilir miyiz? Vostos görünce ben kendimden geçiyorum ya. Sesine kurban olayım ya. Evet, gördüğünüz gibi bir Vostos daha. Hello. İçerisinde çok güzel bir aile vardı. Güler yüzlülerdi. Yine Vostos görünce ben kendimi kaybettim. Kusura bakmayın. Hemen yolu karşı tarafına tekrardan geçip şu meydanı göstermek istiyorum size. Oradan nehir kenarına doğru ilerleyeceğiz. Şöyle bir meydan. Yine gördüğünüz gibi bomboş. Hiçbir insan yok. Yani şehirde turist yok denecek kadar az. Belki de yani tek turistler bizizdir. Öyle söyleyeyim. Burası Kota Bharu'nun önemli simgelerinden bir tanesi. Ama gördüğünüz gibi hiç insan yok. Hemen karşısında bir tane park var. Parkı da biz anlamış değiliz. Çok güzel bir park aslında. Fakat yani gün boyu kapalı oluyor. Sadece dün, 3 gündür buradayız. Sadece dün akşam üzerinde bir saatte açık gördük. İçerisinde çocuklar falan top oynuyordu ve yürüyüş falan yapıyorlardı. Burayı da hiçbir şekilde anlamış değiliz. Saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor. Böyle kocaman bir park şehrin merkezinde ama kapalı. Yani buradaki şeyi bir türlü anlamış değiliz. İşte saat kaçta açılıyorlar, kaçta kapanıyorlar vesaire. Onu anlamadığımız için ya biz saatleri kaçırıyoruz. İşte belli bir saatlerde açılıyor yerler. Ya biz saatleri kaçırıyoruz ya da yani hiçbir şekilde anlam veremediğimiz bazı olaylar var. O yüzden yani bu şehirde şaşkınız. Çok güzel bir şehir. Kesinlikle yani gelinip görülmesi ve huzur bulunulması gereken bir şehir. Ama gelin görün ki yani sokaklar bomboş. Şöyle göstereyim. Yani burası en önemli lokasyon, en önemli bölgesine giden bir yol. Ama gördüğünüz gibi bomboş. Hemen şu karşısı nehir. Şimdi oraya doğru gidiyoruz zaten. Evet, şimdi neredeyim? Hemen gösteriyorum. Şöyle bir saat kulesi var. Ben bu saat kulesini gördüğüm zaman hemen esprisi yaptım. Yanlışlıkla fazla geldim galiba ve İzmir Saat Kulesi'nin önüne geldim diye. Burayı ilk gördüğüm zaman aklıma o geldi. Burası, şimdi Kota Bharu'ya geldiğiniz zaman inebileceğiniz, gezebileceğiniz yani en önemli yerlerden bir tanesinin hemen yanında bulunan bir saat kulesi. Şimdi bahsettiğim yer neresi? Şimdi göstereceğim. Tambatan Draja diye bir yerdeyiz. Burası nehir kenarı. Şöyle aşağıya hızlıca inelim. Kota Bharu'da sahil kenarı diyebileceğimiz bir yer. Hemen şöyle inelim, göstereceğim size. Şimdi böyle bir nehirimiz var. Bu nehire gelebilirsiniz nehiri görmek için. Nehirin rengi yani topraktan kaynaklı sanırım. Kahverengi. Yani pis gibi duruyor ama bence toprağın renginden kaynaklı. Şöyle buraya keşke bir bariyer koysaydınız da ben buradan aşağı düşmeseydim. Ve buradan bu nehri takip edip de Güney Çin denizine kadar gitmeseydim. Yani öyle bir ihtimal var. Ben şimdi buradan bir düşsem, buradan ilerlesem, ilerisi Tayland Körfezi. Tayland Körfezi'nden ilerleyince de
Güney Çin Denizi'ne girmiş oluyorum. Hemen buradan tekneleri aşağıya indiriyorlar. Hatta şurada bir tekne var. Yanaşıyor. Bakalım burayı indirecekler mi? Bir bakalım. Gerçi buraya park ediyorlar. Tekneyi sanırım çıkarttılar. Şuradan atlayalım. Şöyle bir tekne. Biraz daha büyüyeyim, ben de kendime tekne alacağım. Ve teknede yaşama gibi bir hayaliniz var mı arkadaşlar? Eğer böyle teknede yaşama hayali kuranlar varsa yorumlarda belirtirse belki ortak bir noktada buluşuruz. Ayrıca bu dükkanlar da akşam üzeri açılıyor. Yani hani biz dedik ki en azından akşam burası hareketlenir vesaire. Ama burası hiçbir şekilde hareketlenmiyor. Yani şu dükkanların açık olduğunu düşünün. Şu dükkanların açık olduğunu düşünün. Ve burası aynı kalabalıklıkta. Yani aynı sakinlikte. Hemen burada sanırım bunlar sahil güvenlik. Şimdi geçen gün burada botların üstünde çalışıyorlardı ve altlarında kamuflaj kıyafetler vardı. Şöyle yüzen evler yapmışlar. Şimdi birazcık ileride zaten göstereceğim. Böyle yüzen evler falan yapılıyor burada. Jet ski, tekneler vesaire. Burası sanırım sahil güvenlik yeri diye düşünüyorum. Eğer bilen varsa yine yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. En azından hep beraber öğrenmiş oluruz. Yine bu nehir böyle ilerliyor. Şimdi birazdan göstereceğim. Şurada yine sağlı sollu mekanlar var. Sağ tarafta böyle hem kendin pişir kendin ye gibi böyle mangal falan yakıp ateş yakıp orada kendi yiyeceklerinizi yiyebilirsiniz. Sol tarafta da böyle kafeler vesaireler var. Şimdi burası da sakin oluyor. Yani hani hiçbir şekilde çok fazla bir hareketlilik yok. Şehir tamamen böyle sessizliğe gömülmüş gibi. Şöyle göstereyim. Hemen burada sağda bakın. Şöyle ufak bir işletme aslında burası. Yani fiyatlar falan çok uygun. Gördüğünüz gibi bomboş. Yani böyle bir yer. Şimdi düşünün ki İstanbul'a geldiniz. Kadıköy'de, İskele'de geziyorsunuz. Kadıköy olmasın, Kartal olsun. Kartal olmasın, Maltepe olsun. Yani öyle sahillerde gezdiğinizi düşünün. Bu yerler ne kadar kalabalık olurdu bir hayal edin. Hani hafta sonu mu vesaire mi falan diye düşünüyoruz. Kesinlikle aklımıza hiçbir şey gelmiyor. Çünkü bugün günlerden çarşamba mesela. Gördüğünüz gibi bomboş. Şimdi azıcık daha ilerleyince şu ileride de yine böyle kendin bir şey kendin ye alanları var. Ama gördüğünüz gibi şehir sanki sessizliğe bürünmüş gibi. Çok fazla araba var. Yani böyle bir şehirde bu kadar fazla araba olmasına rağmen sokaklarda neden insan olmadığını biz hala anlamış değiliz. Yok, insan yok, hiçbir şekilde insan yok. Yani gezecek yerlerde şimdi birazdan burada Art Street yani sokak sanatlarının olduğu bir yer var. Kedicik. En sevdiğim yanlarından bir tanesi ama buranın çok fazla kedi olması. Yine köpek yok. O dikkatimi çekti ama burada çok fazla kedi var. Müslüman bir bölge olduğu için kedileri sanırım sahipleniyorlar. Çünkü Kuala Lumpur'da vesairede Çinliler de çok fazla olduğu için merkezde. Onlar da hani hayvanları işte köpek, kedi onları çok fazla sevmedikleri için çok fazla sokakta işte hayvan göremiyorsunuz. Kuala Lumpur'da vesairede çok fazla fare görebilirsiniz. Burada da fare yok. Sanırım kedilerin etkisi ve işte farelerin çok olduğu bölgede hello. Yine böyle kafeler var. Farelerin çok olduğu bölgede kedilerin kuyrukları kesik. O bizim dikkatimizi çekti. Ama buradaki kedilerin mesela kuyruklarında herhangi bir sıkıntı yok. O da belki de fareler mi kemiriyor, ondan dolayı mikrop mu kapıyorlar? Net bir bilgim yok. Şimdi size bu yüzen evleri göstermek istiyorum. Şimdi size bu yüzen evleri göstermek istiyorum. Şöyle hızlı bir şekilde içeri gireceğim. Sanırım şu anda kimse yok içeride. Kapı açık ve ben bu şekilde içeri gireceğim. Şimdi nehrin üstünde bu şekilde yüzen bir ev yapmışlar.
Yani bence çok iyi ve burada kesinlikle yaşanılabilir ama hani dediğim gibi su pis gibi duruyor. Emin değilim toprağın yapısından kaynaklı mı ama o biraz beni tedirgin ediyor. Şimdi böyle aşağı doğru indiğim zaman şeyi göstermek istiyorum. Hemen şu arkada bakın tekne ve jet ski var. Düşünün burada kalkıyorsunuz. Balkonunuz hemen şu sol taraf nehri izliyorsunuz ve daha sonrasında giyinip hemen arka tarafa geçiyorsunuz ve şu kapıyı açarak teknenize veya jet ski'nize binip bu nehirde güzel bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Bu nehirin sonu Tayland Körfezi'ne çıkıyor. Tayland Körfezi'nden sonra da Güney Çin Denizi'ne bağlanıyor. Aslında güneye doğru bu nehir çok fazla uzanıyor. Ama belli bir noktada artık şehirler olduğu için orada kesiliyor. Yine burada da sanırım yine terk edilmiş veya sahipsiz ama bakımlı, yani çok böyle sahipsiz gibi de değiller. Bir yer daha var. Buralarda keyifli vakit geçirebilirsiniz. Hemen şöyle sahil boyu banklar mevcut. Burada gün batımı çok güzel oluyor. Biz dün bu banklara oturduk ve gün batımını izledik. Hemen tam şu karşıda efsane bir gün batımı oluyor. Al işte. Ben biliyordum böyle olacağını. Ben dedim sokaklarda böyle kendi kendime gezersem ben kaybolurum tek başıma. Ben onu biliyorum. Şimdi bakın size ne göstereceğim. Ben o kadar sokakların arasında gezdim, kayboldum. Ve en sonunda kendimi nerede buldum? Bakın. Abi yanlışlıkla ben Paris'e geldim ya. Eiffel Kulesi'nin oradayım şu anda. Şuna bak ya. En son Malezya'daydım. Binlerce kilometre öteye yanlışlıkla gitmişim. Burası Malezya'nın Paris'i. Yeni ismini ben koydum. Bunu ilk gördüğüm zaman Eiffel Kulesi'ne benzettim. Ve dedim ki aga be, yıllar önce dedim Eiffel Kulesi'nde geziyorduk. Şimdi dünyanın diğer ucunda Malezya'da geziyorum. Zaman ne kadar hızlı geçiyor ve dünya gerçekten ne kadar küçükmüş, ben onu anladım. Şimdi şöyle bir geriye gideceğim, bir nostalji yapacağım falan. Yok merak etmeyin, hiç nostalji yapmayacağım. Şimdi burada Kota-Baru'da en önemli sokaklardan bir tanesi de Street Art sanat sokağı. Şimdi normalde Malezya'nın Penang ilçesi sokak sanatlarıyla meşhur. Fakat burada da çok fazla sokak sanatı var. Duvarlarda çok fazla fotoğraflar var. Bence burası da hakkı yenmiş. Burası da kesinlikle Penang'dan daha değerli olabilir. Ben bunu söylemek istiyorum. Fakat buradaki fotoğraflarda sadece şey var. Yani bir hikaye anlatıyorlar, bir olay anlatıyorlar. İşte Filistin'de yaşanan işte helikopterle saldırı fotoğrafları falan var. Filistin'de vesairede özellikle onları belirtmişler. Onu sadece anlamadım. Filistin'de vesairede yaşanan böyle bombalama olayları ve halkın yaşadığı mağduriyet falan anlatılıyor. Şimdi o sokakları da göstereceğim ben size. Böyle bir kapıdan içeriye giriyoruz şimdi. Selam. Ve bakın bu sokak komple olduğu gibi duvar fotoğraflarıyla yapılmış. Benim en çok bu eser hoşuma gitti. Kesinlikle en kaliteli yapılan bu. Yine az önceki bahsettiğim olay, şimdi gördüğünüz gibi bir bombalama olayı ve işte çocuğunu kurtarmaya çalışan bir baba ve annenin feryadı. Burada dua okuyan kadınlarımız. Duvarlarda yazılan yazılardan anladığım kadarıyla bu arkadaşlar bu arada. Şimdi böyle helikopter ve saldırılar, bombalar vesaire var. Yine burada bayrağı görebiliyoruz zaten. Tanklar. Gökyüzünde yapılan bombardımanı anlamaya çalışan çocuklar. Yine bu sokakta da böyle sağlı sollu fotoğraflar mevcut. Bu sokakta ise daha böyle görsel şölen sunulmuş. Tahminimce Malezya'nın işte etnik yapısını anlatan eserler var diye düşünüyorum. Burası daha böyle renkli ve hareketli bir sokak olmuş. Hemen bu kapıdan çıkıp karşı sokağa geçeceğiz. Karşı sokakta da yine çok güzel yapılar var. Yine bakın burada da sağlı sollu yine duvarlar boyanmış. Gerçekten çok büyük bir işçilik var burada.
Böyle bir hem baba oğul ya da iki arkadaş. Hello. Turkey. Turkey, you know? Yes, I love it. Yeah, terima kasih. You're here? Yeah, I'm From yeah. Terima kasih. See you. Are you traveler? What? Are you traveler? Are you traveler? I'm traveler, yeah. Yeah. I'm YouTuber. I'm Instagrammer, yeah. Terima kasih. Your name? My name is Dervish. Gezgin Dervish. YouTube channel name. Yeah. What's like? I'm right. Can my face also? Yeah. This. Nice. Yeah. Subscribe. Yeah, okay. Ha. Okay, bildirimleri de açtı arkadaşlar. Bu arada eğer siz de hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayınız. See you. Not problem, bro. Yeah, thank you. Thank you. Ve burada sanırım bu önceki kullanılan taşıma aracı. Bu da şimdiki aktif olan ve sokağın her yerinde, sokaklarda her yerde görebileceğimiz motor. Ve yine böyle bu sokak böyle ilerliyor. Sağlı sollu ve yani şeyi belirtmek istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi fotoğraflar gerçekten çok canlı. Ve hani Malezya'da Penang dedik, bu konuyla ünlü dedik. Fakat bir önceki videolarda izleyebilirsiniz. Penang sokaklarını gezdiğim bir video var. Orada ben belirtiyorum. O sokaklar tamamen sahipsiz ve bakımsız kalmış. Şimdi bu fotoğrafların renklerine ve canlılığına bakın. Kesinlikle bakımlı. O yüzden bence buranın hakkı yendiğini ben düşünüyorum. Bunu buradan belirtmek istiyorum. Şimdi bu sokağı da gezdiğimize göre Kota Bharu şehir merkezinde gezebileceğimiz yerler bu kadar. Sokakların arasında kaybolabilirsiniz ama dediğim gibi şimdi bakın çok fazla araç trafiği var ama sokakta yürüyen insan sayısı çok az. Onu belirtmek istiyorum. Buraya kadar gelmişken böyle kısa bir vlog hazırlamak istedim size. Ben şimdi hostele doğru ilerliyorum fakat az önceki gördüğümüz turuncu Vostos'un sahibiyle konuştuk. Instagram'dan takipleştik. Hani Vostos'ta kısa bir gezinti yapabilir miyiz diye video için böyle bir şey yapabilir miyiz dedim. Kendisiyle anlaştık. Eğer yetişebilirsem şimdi onun yanına gideceğim ve bir sonraki videoda da eğer yapabilirsek bir Vostos gezisi olacak. O videoyu da kaçırmayın derim. Ama yapabilirsek siz beklemede kalın. Eğer o video gelirse ben şimdi zaten oraya gitmişimdir. Bu videoyu burada bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Gezgin Derviş dünyaya gezmeye, yeni hikayeler biriktirmeye, yeni maceralara atılmaya devam ediyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.